Bugün sizler ile demir deposu, unsuz, glutensiz, nefis yeşil mercimek poğaçaları yapıyoruz. Yanına da çok lezzetli, mide dostu, sindirim dostu bir kayısı çayım var. Haydi bu lezzetli tariflerin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Herkese keyifli seyirler, bol eksiler dilerim. Şimdi tarifimizde 1 su bardağı yeşil mercimek kullanacağız. Yeşil mercimeğimizi bir gece önceden suyumuz ile ıslatıyoruz. Bildiğimiz musluk suyumuz ile üzerine 3 parmak geçecek kadar su koyarak yeşil mercimeğimi bir gece bekletiyorum. Bir gece suda bekleyen yeşil mercimeğimiz gördüğünüz üzere şişti. Şimdi yeşil mercimeğimi bir suyumun altından geçirerek süzgecim ile yıkayacağım ve tarifimize başlayacağız. Yeşil mercimeğimi mutfak robotumun içerisine alıyorum. Ve üzerine yavaş yavaş şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Tarifimde 1 adet yumurtam var. Yumurtamı da alıyorum. Kabımın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Zeytinyağımı da tarifime ilave ediyorum. Tarifimizde 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurtlarımı da tarifime ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere çok da besleyici bir tarif. 5 yemek kaşığı kadar lorum var. Lorumu da tarifime ilave ediyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber tarifime ilave ediyorum. Ve tüm poğaça malzemelerimi pürüzsüz bir kıvam alana kadar mutfak robotumdan geçiriyorum. Burada tuz miktarını isteğe bağlı olarak biraz arttırabilirsiniz. 2 çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Artık tarifimiz yavaş yavaş hazır. Hem çok pratik hem çok besleyici bir tarif. Evet, çektiğimizden sonra mercimeklerimiz bu şekilde gözüküyor. Tarifimi bir dondurma kaşığıyla veya evde bulunan herhangi bir kaşık ile yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine alıyorum. Tarifimden yaklaşık 12 adet poğaça çıkacak ve tarifimizi şimdi artık pişmeye göndereceğiz. Tarifimiz 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişecek. Tarifimiz pişerken biz de yanına kayısı çayımızı hazırlayalım. Ben bu tarz tariflerle çok güzel kilo kaybı yaşıyorum. Siz de sağlıklı beslenmek istiyorsanız, kilo kaybetmek istiyorsanız tariflerimi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir demliğimin içerisine 6 adet kuru kayısı ilave ediyorum. Şöyle 6.'yı da koydum. 4-5 adet karanfilim var. Karanfilimi de demliğime ilave ediyorum. 1 çubuk tarçınım var. Ve demliğimin haznesini yerine oturtuyorum. Şimdi üzerine çayımı demleyeceğim sıcak suyumu ilave ediyorum. Şöyle. Bu çay tarifimi yıllar önce gittiğim diyetisyenimden öğrenmiştim. Sıcak suyla kayısı liflerini bırakıyor, tarçın şekerimizi dengeliyor, karanfil hoş bir aroma veriyor. Şimdi sıcak suyumu çayıma ilave ettim ve çayımızı demledikten sonra 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz sıcak suyun içerisinde. Şimdi kapağını da kapatarak çayımı dinlenmeye alıyorum. Bu arada poğaçalarımız da pişmek üzere. Çayımıza yarım limon suyu da ilave edebilirsiniz. Demliğimizin kapağını kapattık. Çayımız dinlenirken bizim de poğaçalarımız pişti. Evet, şimdi pişen poğaçalarımı fırından çıkarttım. Poğaçalarımın oda ısısına gelmesini bekliyorum. Daha sonra hep birlikte poğaçalarımızı servis tabağımıza alacağız. Evet, şöyle poğaçalarımı servis tabağına alıyorum. Sadece lor ile yapılan bir poğaça tarifim de var. Yine unsuz, glutensiz. O tarifimi de izlemenizi tavsiye ederim.
Evet, poğaçalarımızın hemen iç dokusuna da bakalım. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.